Ondan başqa da hər ifa etdiyim əsərin altyapısını bilməm lazım. Gəldim orada tizləri oxudum, pesləri oxudum deyil ya bu. Yəni bunu hiss etmək Tabii üçün, ki, tabii məsələn ki. bazen diyorlar bana getdiyim konserlərdə görüşlər, Azər xanım mən sizi dinlədiyimdə ağladım. O ağlamaq da bir hissiyatdır ya, siz vermişsiniz o Tabii. hissiyatı. Demək Tabii. ki o insana bir mesaj verdiniz siz. Verdiniz. O sizin oxuduğunuz bir şeydən böyük bir şey aldı yəni oradan. Hayatsal bir aşı var orada. Yoxsa boşu-boşuna Tabii, çıxın tabii, bugün bir mahnını, bir şarkını oxuyun. 3 gün sonra da unutulsun. Tabii. O zaman hiçbir şey yapmadınız siz. Yani siz şarkı söylerken herhangi bir şey, Çırpınırdı Karadeniz olabilir, başka bir şey olabilir. Aklınızda başka şeyler var. Ben onu fark ediyorum. Ya siz yani şimdi başka bir düşünün. ruhla okuyorsunuz ve dinleyenin, hani ben hep şunu şey yapıyorum. Bir şarkı, işte ben çok seviyorum onun sesini, ben bayılıyorum. Neden seviyorsun geldiğiniz zaman aslında ses öyle bir iletişim aracı ki Evet. sizin direkt kalbinize sürekli giden bir şey. Sizin gönderdiğiniz şeyin bu olduğunu anlasın insanlar. Çok tabii. büyük bir ya sadece şarkı Ya söylemek ben bir bunu güzel bir de söylemek biliyor değil. musunuz? Bu bilərekdən də olan bir şey değil ha. Bu yenə Bu sizi deyirəm. siz Bu yapan şey aslında. hər halda mənim kendi içimdən gələn bir şeydir. O siz dediniz ki sanki həm də bir eğitim veriyorsunuz. Bax o eğitim de aslında sanatın altyapısında yatan. Məsələn Çırpınırdın Karadeniz dediniz. Məsələn Çırpınırdın Karadeniz'i mən öyrəndiyimdə birinci onu sadəcə şarkı gibi öyrəndim. Nədən? Çünki konserlərdən birində Türkiyədə o 93-94'lerde konser yaptığımda bir beyefendi bana yaklaştı. Dedi ki kızım imza almaya gelmişti. Səni kəşf ettim. Demək ki Azərbaycanın böyle bir sanatçısı var. Ama bir eser var dedi. Onu da repertuarınıza alırsanız dedi kızım. Çok güzel olur. Ben de gittim kimmiş o? araştırmaya başladım. Biliniz, yok halktan biri o. Ama güzel tespit Türkiye'de etmiş. mesela Çırpınırdın Karadeniz söyleniliyordu. Halk biliyordu onu. Tabii. Yani bir dönemin marş gibi olan bir eseri. Doğru. Biz bilmiyorduk Azerbaycanlılar onu. Azerbaycan Türkler bilmiyordu. Ve ben geldim şarkı gibi öğrendim önce onu. Sözlerini öğrendim. Çıktım sahneye. Okuduğumda dışlandım. Ne yalan söyleyeceğim. Evet. Ya nedir bu? Bu kız Türk'ün bayrağı, Türk'ün bayrağı diyor. Şimdi yeni bir dönem ülke için biliyor musunuz? Doğru. Yeni bir dönem. İnsanlar milli kimliklerini, soy köklerini bilmiyorlar. Düşünün ki siz 72 sene başka bir şey aşılanmış size. 72 senede kaç nesil büyümüş? Doğru. O da öyle büyümüş. Dininden uzak, milli kimliğinden uzak. Yasaklı bir dönemin içinde. Evet, değil mi? Evet, tabii ki. Dedim yok. Bunu bir araştırmam lazım. Nasıl olan bir şey bu? Niye insanlar mesela o da herkes yok ha. Belli bir yani araştırmayan, bulmayan, bilmeyen kendini olanlar mesela böyle bir münasebet gösterdi. İyi oldu ama benim için. Biliyor musunuz? Ben dala gitmedim. Evet. Ben öne gittim. Dedim gideceğim, öğreneceğim, araştıracağım. Araştırmayla çıktı ortaya ki Türkiye'de belə Çırpınırdın Karadeniz anonim gibi bilinen bir eserdi. Hiç bilmiyor insanlar. Söylüyor ama bilmiyorlar bunu kim yazdı, kim besteledi, nasıl ortaya çıktı. Araştırma sonucu her programımda araştırdıklarımı ben insanlara aktarmaya başladım. Sadece şarkı söylemiyordum. Hem de Çırpınırdın Karadeniz'in tarihini öğreniyordum. Ortaya çıkıyor ki 1914'te Əhməd Cavad, Azərbaycanın büyük şairi, Türk dünyasının büyük şairi Əhməd Cavad 1914-cü yılda Kafkaz İslam ordusuna olan məhəbbətindən bu sözləri kalemə alıyor. 1914'te. Daha sonra 1918-ci yılda Sovet bolşevikləri, yəni bolşeviklər və Erməni daşnakları Azerbaycan'a giriyorlar. 40 bin insanı katlediyorlar. Bu bir tarih. Evet. Bunu girin, okuyun, öğrenin. Bizim tarihimiz bu. Katlediyorlar ve bizim aydınlarımız mektup ünvanlıyorlar. Mektup yazıyorlar ki burada sizin kardeşlerinize bu yapılıyor. İmdat, bize yardım lazım diyor. 18'de. Evet. Ve o dönem biliyorsunuz Türkiye'de her taraftan
Tabii. Savaşın içində Evet. da Enver Paşa da savaşta, görevdə diyor Nuri Paşa'ya, kardeşine, üvey kardeşine Nuri Kıllıgil diyor ki gedin ve oradaki kardeşlerimizi yalnız bırakmayın. Nuri Paşa Qafqaz İslam ordusuyla Azərbaycana geliyor. 45 gün Gəncədə eğitim veriyorlar. Tabi Türkiye'den geliyorlar askerlerle ama oradaki bizim insanımız da vuruşmak istiyor. Yapmak istiyor. Eğitim veriyor 45 gün ve 1918'de Eylül'ün 15'inde bütün bölgelerimizi kurtara Bakü'ye geliyorlar ve galibiyetimizi elan ediyorlar. Temizliyorlar o düşmandan Azərbaycan topraklarını. Tabii çok büyük bir katliam olmuştu Azərbaycanda. Çoluk, çocuk, yaşlı, elinde silah olmayan insanları katletmişlerdi. Toprak uğruna, yani istiyorlardı, o bölgeni istiyorlardı, Azərbaycanı istiyorlardı. Ve 1918-15 Eylül'de dahi bəstəkar Üzeyir Bey bugün Azərbaycanda Baküdə Bakü valiliği olan sokak İstiqlaliyyət sokağıdır. O sokaktan başta Nuri Paşa Qafqaz İslam ordusu arkasıca millət qarşılıyor zəfərlə. Girdiğinde Əhməd Cavadın sözləri önündə bəstəliyor. Çırpınırdın Karadeniz. Yani bu tarixdir, biliyor musunuz? Dayanamayacağım. Bu ne hep ya? ağlatıyorum da insanları. Dur bir kendime geleyim 2 dakika. Evet. Ay. Çok fena ya. Ama bunları bilmek lazım, biliyor musunuz? Oh. Bu nasıl bir sohbet böyle ya? Çok acayipsiniz vallahi var ya. Ya ne diyeyim valla, bunlar bizim tariximizdir. Ya çok haklısınız. Onun için yani gerçekten şimdi bakın, başka bir şey çıkıyor ortaya. Siz bilmediğinizde bu tarixi, bu herkese aittir. Anonim de yazarsınız. Doğru. Bu anonimi yazdığınızda siz, o zaman o insanlar vardı ya, o məfkure insanları, Her şey boşa gidiyor, hansılar ki bu topraklar için, bu millət için, bu bayraq için, bu sanat için canını feda etmişler. Doğru. Biz bugün onların tozun tozuyuq. Yani biz bugün artık serbest konuşabildiğimiz bir azad, özgür bir dönemde, ülkede yaşayırıq. Böyle kolay kolay konuşuruq. Ama onlar konuşamıyorlardı. Doğru. Onları kurşuna diziyorlardı ya o yıllarda. Bəstəliyor Çırpınırdın Karadeniz'i. Mənə hər sorduqlarında ben diyorum ki, mən o məfkure insanların, o büyük şəxsiyyətlərin haqqı yerdə qalmasın diye bunları öğrendim. Üzeyir Bey'in haqqı yerdə kalmasın, Əhməd Cavadın haqqı yerdə kalmasın diye bunları borç bildim kendime. Tabii ki ben Çırpınırdın Karadeniz'i farklı söyleyemem artık, değil mi? Çünkü değil. ben o insanların bütün hayatlarını öğrendim. Nasıl onları kurşuna dizmişler, Əhməd Cavadı 37'de nasıl güllələmişlər. Əhməd Cavadı kurşuna diziyorlar. Bütün ailesini sürgün ediyorlar. Ve o sürgün esnasında onun eşi Şükriye Hanım, ilgilənsəniz məsələn Əhməd Cavadın Şükriye Hanım için yazdığı sözler de var. Daha sonra bəstələndi Emin Sabitoğlu tərəfindən, bizim güzel bəstəkarımız tərəfindən. Şükriye Hanım çocukları da o sürgüne gitmesin diye, insanlar Sovet dönemiydi de daha artık bak böyle şeylerin üzerinden o Sovet kuruluyor. Bu kadar aydın öldürülüyor. Kuruluyor Sovetler ve insanlar vatan haininin çocuğu gibi bakmaya başlıyorlar onların çocuklarına. Ve ben araştıra buldum ki Əhməd Cavadla Şükriye Hanımın çocuklarına Ana Hanım isminde bir, onların akrabalarına bir hanımefendi sahip çıkıyor. Yıllarla Şükriye Hanım sürgünden dönene kadar o çocukları büyütüyor. Siz biliyor musunuz, ben de pasaportta Ana Hanım'ım. Bunları araştıra ben her daim diyorum ki hayatta tesadüf denilen bir şey yoktur. Evet, doğru diyorsunuz. Ortaya çıkardığımda şoke olmuştum ben. O da Ana Hanım, ben de Ana Hanım. Yani bu öğrenin, okuyun.
bizim tariximizdir bu. Bizim hekayələrimizdir. Bu bizim həyatımızdır. O insanların həyatı bizim həyatımızdır, biliyor musunuz? Çünki onlar bizə elə böyük bir miras qoyublar ki, vatanı, toprağı, bayrağı, sanatı, ədəbiyyatı. Müthiş. O zaman ne oluyor? Siz insan oluyorsunuz gerçekten, biliyor musunuz? Çünkü biz diyoruz ya, sen kendin yanırsan ama başkasının yanğısına üreğin yananda sen insan olursan. Tabii ki. Tabii yani ki. bunları bildiğimizde biz artık başka dünyadan bakmaya, başka açıdan bakmaya başlıyoruz hayata. Çok Ve güzel, diyorsun ki vallahi. bu hayat yaşamaya değer. Evet. Çünkü sen öğrenirsen ve öğretirsen, senden sonra gelenler de devam ediyor. Bugün sen desen ki, mesela çırpınırdın Karadeniz yasaklı, öğrenilmemiş, bilinmemiş bir eser idi. Bugün herkes çırpınırdı Karadeniz'i söylüyor. Düğünlerde de söylüyorlar. Doğru. Büyük sahnelerde de söylüyorlar. Devlet erkanının önünde de söylüyorsunuz. Amerika'ya da gidiyorsunuz, söylüyorsunuz. İnsanlar sizi ayakta alkışlıyorlar. Ve bu Azerinin değil. Belki Azer'in kazandırdı bunu. Ama Azerinin değil ya. Bu bir milletin mirasıdır. Sizden sonra gelenler söylemiyorlarsa onu, siz hiçbir şey yapmamışsınız hesap edin. Mutlaka zincirle devam Tabii, etmesi gerekiyor. bugün yapıyorlarsa, söylüyorlarsa ve herkes gurur hissiyle diyorsa ki ben işte Türk'üm, benim milletim bu eseri yarattı, ortaya çıkartmış, miras koymuş. Demek ki siz anlattınız, sizden sonra gelen sələfilər deyirlər də, değil mi? Olması lazım. Yoktusa Hiçbir boşuna. anlamı yok.